fiyat olarak gerçekten çıldırmış. Özellikle savaştan sonra. Şu an 12,5 tıklım görüyorsunuz. Bakalım tadına. Neydi buranın adı? Nefes alarak seyahat etmek istiyorsanız çok keyifli. Dünyadaki 7 örneğinden bir tanesi olan o. Şimdi bu müze niye önemli? Harika. Ülkedeki en önemli atıştırmalık sandviç diyebiliriz. Nazileri buradan atıyorlar. İnsan içine girdiği zaman bile kendini kötü hissediyor abi ya. Türkiye'de yesem o kadar çok para öderim ki biliyorsunuzdur. Mutfağa bakın, içeride kıymalı pide vardı ya. Helva var, bizim baklavalardan var. İnsanlar sokaklarda eğleniyor, meydanlarda böyle müzikler çalıyor ve dil Brezilya değil pek tabii ki ama bir şey hazırlıyorum, sizinle paylaşacağım birazdan. Bir Türk burada asla aç kalmaz. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ikinci kısmı olan Avrupa gezimizin en önemli duraklarından, hatta ilkinden daha doğrusu Polonya'dan selamlar. Şu anda başkent Varşova'dayım. Hava burada çiçek, bir yaz ayında bir nevi beyaz geceleri yaşıyorum. Ve önceki bölümlerde size buraya nasıl geldiğimi, ilk günümün nasıl geçtiğini falan anlatmıştım. Ama bugünkü konumuz biraz farklı. Polonya'da çok güzel böyle mutfaklar var. Daha önceki bölümde de söylemiştim sizlere ve bugün gece pazarlarını, buradaki önemli müzeleri, işte insanların nasıl yaşadıklarını falan hep birlikte böyle deneyimleyip, gözlemleyip size güzel bir video hazırlamayı planlıyorum. Ülkede çok farklı mutfaklar olsa da kendilerine ait çok güzel yemekler de var. Ve ben şu ana kadar Polonya'da 4 gündür geziyorum ve doğrusunu söylemek gerekirse hiç aç kalmadım. Aç kalmamaktan kastım da yani gideyim işte bir McDonald's'ta bir şey yiyeyim, işte pizza, makarna yiyeyim gibi şeyler değil. Tamamen Polonya'nın kendi yemeklerini deneyerek bu günlerimi geçirdim ve 10 numara yemekleri varmış. Kesinlikle size bunu baştan garanti edebilirim. O yüzden hazırsanız hadi gelin önce güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra bu önemli başkenti beraber gezelim. Hala gezmediğim çok güzel yerleri var. Akabinde de böyle akşamüstü çok güzel bir gece pazarına gidelim. Size iyi seyirler, bana da şimdiden afiyet olsun. Varşova'nın tam kalbinde, sentrumda bulunuyorum. Şimdi şu binayı görüyorsunuz. Bu çok önemli bir Sovyet mimarisi olan bir bina. Oraya sonra sizi götüreceğim. Önce bir karnımızı doyuralım. Neden şimdi bunu anlatıyorum? Polonya'nın kalbi burası olmasına rağmen ve yaklaşık 2 milyon kişi yaşamasına rağmen oldukça sakin. Ülkede 37 milyon kişi yaşıyor ve bulunduğum bölgede bakın devasa gökdelenler var. Ve aynı zamanda arabaya binip yarım saat 45 dakika içinde de bir anda kırsala ulaşabiliyorsunuz. Ve öğrendiğime göre de Polonya'da asgari ücret 2700 zloty. 1 euroda yaklaşık 4-4,5 zloty'ye denk geliyor ve hani o market alışverişi videosunda size ayrı bir bölüm yaparım. Şu anki amacım o değil. Lakin bugün size göstereceğim birçok yeme içme, etkinlik vesaire, hani fiyatları hep zloty olacağı için baştan söyleyeyim. Beni çok şaşırttı Polonya. Ben buraya 3-4 kez daha önceden gelmiştim ama fiyat olarak gerçekten çıldırmış. Özellikle savaştan sonra her şeyin fiyatları katlanmış. Bunu bugün siz de göreceksiniz zaten. Ama yine de her şeye rağmen çok tatlı bir yer. Buraya kışın gelmektense yazın gelmenizi öneririm. Ülkeye giriş çıkış vesaire çok basit. Şimdi sizinle ne yiyeceğiz biliyor musunuz bugün? Sizinle Zapieksi adında, şöyle yazılıyor. Bunun da kralı buradaymış. Zaten 2000 küsur yorumu var. Bu sentrumda bulunan bu nadide yemeği yiyeceğiz. Gelin bakalım nasıl bir şeymiş, ama çok doyurucu olacak. Baştan bunu söyleyebilirim. Lakin hani görünce bu neymiş ya diyeceksiniz. Sıradan bizdekilerden neler var diyeceksiniz de Avrupa'da işte insan böyle şeyler bulunca mutlu oluyor. Restoran şu taraftaydı. Hadi gidelim. İşte bu yemek arkadaşlar. Adı bu. Zapieksi, bildiğiniz sandviç olarak satılıyor. Aslında bu Fransız bagetlerine benziyor. Üstüne işte peynir, zeytin, ketçap falan da sıkıyorlar. Böyle bir restoran varmış. Buraya uğramadan dönmeyin yazmış birçok blogger. Aslında küçücük bir yer. Hadi gelin içeriye bakalım. Şunu gözüme kestirdim. Wiki Vinta. Burada şansınıza hem Lehçe hem de İngilizce her yerde menülerin altında yazıyor. Bunun fiyatı 17.50'ymiş. Burada bir de şöyle bir durum var. O kadar turizme mi doydular diyeceğim, alakası yok belki ama müşteriye kafaları rahat ki geliyorsun, bir saat otur, senle kimseye ilgilenmiyor. Hani bir el kol yapmadıktan sonra gelen giden bulamıyorsun. Arka planda görüyorsunuz. Yani küçücük bir parça şey, yaklaşık 6 euro. Bir tane de şöyle bir limonata.
altı ekmek. Yani kızartılmış ekmek gibi düşünebilirsiniz. Şöyle. Bakalım tadına. Ekmek, zeytin, peynir, tavuk, ketçap ve direkt kızartıyorsunuz. Olay bu. Ülkedeki en önemli atıştırmalık sandviç diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir Türk burada asla aç kalmaz. Dibine kadar hepsini yedim. Çok lezzetliydi. Hani normalde ekmek olan birçok yer bu şekilde güzel yapamıyor. Yani ekmek olsa bile. Bunlar resmen bizim damak tadımıza çok yakındı. Limonata da harikaydı. Polonya iyi gidiyor. Polonya'da bakın Starbucks, KFC, ileride burger, her yerde McDonald's, H&M, dünyanın bütün küresel markaları var. Karşıda koskocaman Samsung binası. Dünya, hatırlarsınız Guatemala'da bile size böyle hiçliğin ortasında AVM gösterip kapitalizmin nerelere geldiğini söylüyordum ki burası daha hani son 20 yıldır kendini toparlayan bir ülke. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra öncesinde hiç gelişmiş bir ülke değildi yani. Muhtemelen şu yolların kalitesi bile bu kadar iyi değildi. Hatta ben buraya geldiğim yıllarda hatırlıyorum, İngilizce konuşan doğru düzgün insan bile yoktu. Şimdi gençlerin çoğu çatır çatır İngilizce konuşuyor ve sizi, H&M'in de serinliği geldi. Sizi nereye götürüyorum biliyor musunuz? İşte dünyadaki 7 örneğinden bir tanesi olan o meşhur yapıya götürüyorum. Sovyetlerin Polonya halkına armağan ettiği yere geçiyoruz. Devasa caddeler var, klasik. Sovyet şehirlerini çok andırıyor. Yani hatırlarsınız Kırgızistan, Kazakistan, oralarda da hep böyle devasa caddeler, parklar, binalar var ama sosyal devlet olma konusunda birçoğu çok eksik. Bununla ilgili bir sürü de video yapmıştım size. İşte burada da Stalin'in hediye ettiği halka binayı görüyorsunuz. 1950'li yıllarda yapılmış burası ve günümüzde içerisi AVM, işte tiyatro salonları, kültür ve bilim sarayı olarak geçiyor burası ve şehrin tam kalbinde yer alıyor. İçerisinde ne var tam olarak bilmediğim için gidip size göstermek istiyorum. Genelde yazmışlar, fotoğraflarını falan göremedim pek. Ama yani böyle sanki Yüzüklerin Efendisi'ndeki filmin içinden fırlamış gibi baktığınız zaman oraya kondurulmuş gibi. Bunlar da hep böyle modern yapılar arka tarafta. Yalnız yaklaştıkça bina oldukça gösterişli, heybetli. Avrupa'nın en yüksek 20 binasından bir tanesi aynı zamanda ama hani ben yüksekliğine vesaire değil, hani tarihine bakıyorum ya. Sovyetler döneminde bütün kentler neredeyse birbirine çok benziyor. Polonya'da da bunu da şimdi göreceğiz. İçeriye girelim bakalım. Zaten geldiğinizde böyle ilk bakışta tarih kokusunu alıyorsunuz. Ha, buraya tarih için gelir miyim Polonya? Tabii ki gelmem. Böyle gideyim açık hava müzesinde gezeyim, tarihe doyayım diyorsanız kesinlikle İtalya'yı öneririm. 20 kere gitmişimdir. 20 kere daha giderim, o kadar ben beğeniyorum şahsen. Burası böyle daha serin havası. Daha az turistik. Yeme içme konusunda da zengin. Tatlı bir yer. Hani Polonya'da daha görecek çok yer de var. Onları da gösteririm. Geldiğinde böyle sizi heykeller karşılıyor. Duvarda görüyorsunuz böyle. O dönemin yöneticileri falan olsa gerek. Şuradan girelim. Uzaktan insan anlamıyor ama yakından geldiğinizde gerçekten çok enteresan bir mimarisi var. Birazcık da bana şeyi andırdı. Hani Empire State binası var ya New York'ta. Ona çok benzetilmiş. Bu Amerikan art bilmem ne şey varmış, tarzı. Ondan esinlenerek yapılmış. Belki de o yüzden bana bunu çağrıştırdı. Bakın şurada tiyatro var. Şurası ana girişi ve adı da Palas Kulturi Nauki diye geçiyor. Hadi bakalım girelim içeriye. Dostlar, az önce size gösterdiğim işte o binanın aslında içine girdim ben. Pek de bir şey yoktu. Genelde insanlara en yüksekteki, en yukarıdaki kata çıkarmaya çalışıyorlar. 25-30 zloty veriyorsunuz. Ona gerek yok. Neden? Bir önceki bölümde izleyenler bilir. Buradaki gökdelenlerin tepelerinde zaten rooftop, yani çatı barlar var. Gidersin orada 20-25 zloty hem bir şey içersin hem manzarayı yine görürsün. O yüzden ben çıkma gereği duymadım. Şimdi finans merkezine geldim. Biraz da terledim. Burada malum şu an yaz yaşanıyor şansıma. Evet, medeniyet testi geçildi. Ondan sonra
Şuralarda falan bir kahve içeyim diyorum. Ondan sonra yolumuza bakarız. Kültür ve Bilim Sarayı'nın arkasında biraz böyle soluklanayım diye bir yere girdim. AVM çıktı. Abi şuraya bakın. Her şey var. Ki bu ülkede de Mert de dün söylemişti. Alım gücü çok düşmüş bu arada. Eskisi gibi değil dedi. Ama tıklım hafta içi bile. Victoria's Secret'sinden işte girişte Zara'sı, Levi's'ı, Adidas, Nike hepsi ama her yerde var. Şimdi diyeceksiniz Deniz sen de her gittiğin yerde buna şaşırıyorsun falan diye ama yani 10 sene önce 10 falan hatırlıyorum ben hiçbir şey yoktu. İnsanlar İngilizce bile konuşmuyordu. Keza Rusya'ya gittiğimde bile şeyle geziyorduk biz orada. Google Translate falan yok sonuçta. Metrolarda İngilizce şey yazmıyordu. Her şey Kiril alfabesiydi. O yüzden çok hızlı değişiyor. Yani artık 10 yıl böyle 100 yıl gibi hissettiriyor insana. Böyle gezelim bakalım bir yerde kahve içeriz. Şimdi Costa Cafe'ye geldim. Burada da kafeler tıklım ve bu kafe zinciri her yerde var. Buranın kahveleri güzel oluyor. Bir kahve alıp dinleneceğim. Bir şey hazırlıyorum. Sizinle paylaşacağım birazdan. Kendime soğuk bir cold brew söyledim. Böyle yazın güzel oluyor. Serinletiyor. Bir de kahve yoğunluğu iyi olduğu için insan ayılıyor. Böyle bir manzara var. Şimdi biraz sonra Instagram'da şu hesabımda, bir halin peşinde hesabımda Türkiye'deki yeni telefon vergi sistemi ile ilgili bir içerik paylaşacağım. Onu hazırlamam lazım. Az önce burada AVM'de arka planda göreceksiniz bir tane iPhone fiyatlarına bakmak için iSpot diye bir yer var. Oraya girdim ve yan tarafta görüyorsunuz. Bu ülkedeki insanların bir aylık en kötü geliri 3000 peso. Yani buradaki adam 2 ay çalışarak bir tane iPhone Pro alabiliyor. Bununla ilgili bir içerik paylaşacağım az sonra Instagram'da ve son zamlardan sonra ana kadar benim görüşüm yurt dışından telefon almanın hiçbir cazibesi kalmayacak ki Türkiye'de vergi arttırılmazsa ama eğer Türkiye'de bir de telefona ekstra vergi gelirse o zaman konuşuruz yine. Hatta bu konuda da şu an herkes bayağı Twitter'da falan eleştiride bulunuyor ama yapacak bir şey yok. Telefon almak bile zorlaştı anlayacağınız. Eskiden 100 lira falan da kayıt işi 20.000 lira olmuş be. Şaka gibi. Neyse moral bozmak yok. Kahvemi içeyim. Instagram'da da oradan bakarsınız zaten. Kaldığımız yerden birazdan gezeriz. Kafedeyim. Ben eskiden özel sektörde çalışırken bu Big Four şirketleri vardır. Finansal danışmanlık şirketi. Yıllarca orada çalışmıştım ve böyle 150 civarında ülkede de ofisi var. Onlardan bir tanesi şuydu. EY'di ismi. Onu görünce bu beyaz yakalı günlerim aklıma geldi. Ve kendi kendime şunu söyledim. O işlere devam ediyor olsaydım muhtemelen bu kadar gülmezdim. Çok zor işlerdi çünkü yıllarca plazada camların arkasından güneş dahi görmeden hayatımız geçiyordu. Ama tabii bir adımdı yani. Özellikle gençlere öneririm. Böyle şirketlerde çalıştığınızda dünyaya açılmak daha kolay olur. Dünyanın dört bir yanında ofisleri olduğu için hemen bir yerlere, başka ülkelere, farklı pozisyonlara geçebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunlar Deloitte, Ernst Young yani EY, PricewaterhouseCoopers, bir de KPMG. Ben ikisinde de çalışmıştım. KPMG ile EY'de. Hani özellikle işletme, iktisat okuyorsanız başta biraz sürünürsünüz ama sonrası kariyer için iyidir. Aklınızda bulunsun. Şimdi Varşova'da çok fazla müze var ve bunların büyük bir çoğunluğu geçmiş dönemlerde, yıllarda ölen, bu ülke için hayatını feda eden insanlar adına adanmış müzeler. Bunlardan en önemli müzede tam kent merkezinde bulunan Uprising Müzesi, yani Varşova Ayaklanma Müzesi olarak düşünebilirsiniz. Bu müzeyi çok merak ediyorum çünkü 1944 yılında Almanlara karşı verilen en büyük mücadele için yapılmış bir müzeymiş burası. Geldiğimi düşünüyorum. Şöyle bir müzeye benzeyen yapı olduğunu düşünüyorum bu kadar gökdelenin arasında. İçeride çekime izin verirler mi bilmiyorum ama elimden geldikçe de arka planda görsellerle size aktarmaya çalışacağım. Hadi gelin girelim. Bu bilete 30 zloty verdim ve pazartesi günü gelseymişim ücretsizmiş. Biletimizi aldık, girelim içeriye. Şimdi bu müze niye önemli? 1944 yılında artık yıllar süren o Nazilerin Polonya'nın batısından gelen akımlarından sonra Varşova'da kurdukları o baskıyı yaklaşık 100.000'den fazla halkın ayaklanmasıyla püskürtülmesini anlattığı için önemli. Doğuda Sovyetler, batıda da Naziler. Hitler'in ordusu geliyor ve Polonya'daki, Varşova'daki o dönemde bütün binaların bu ayaklanmada %80'i yıkılıyor. İnsanlar Nazilerden kurtulmak için ölüm kalım savaşı veriyorlar ve Nazileri buradan atıyorlar. Bayraklarını indiriyorlar. Hatta bir tane bebek heykeli vardı. Arka planda görürsünüz.
bu çocuklar dahi savaşta yani ayaklanmada görev aldığı için onları temsilen böyle bir heykel yapılmış. Burada kullanılan birçok şey de arka planda görüyorsunuz, motorlar, bayraklar, duvarlardaki yazılar, gazeteler hepsi orijinalmiş. Burayı kurmaları, bu müzeyi 20 yıllarını almış. İşte ayaklanmada birebir aynısını görüyorsunuz. İnsanlar şu betondan yapılan sığınakların, savunma sisteminin içerisine giriyorlarmış. Buradan savaşıyorlarmış. Gerçekten de çok, insan içine girdiği zaman bile kendini kötü hissediyor abi ya. Şuradan düşünsene ya. Nefret ediyorum savaştan. İnsanları din, dil, ırk adı altında hep bölmüşler. Ve öyle ki Naziler buradaki yaşayan Polonya halkını bu ayaklanmadan dolayı hain ilan etmişler ve hepsini öldürmeye karar vermişler. Öyle yazıyor birkaç yerde. Ama bu ayaklanmada da Nazileri püskürtüyorlar. Aslında burada en büyük kilit rollerden bir tanesi de Sovyetler, Stalin, başındaki Stalin durumu fark ediyor ve Doğu hattında açık veriyor. Bunu da niye yapıyormuş? Nazileri püskürtmeleri için şeye destek verdiği yazıyordu. Birçok makalede öyle okudum Polonyalılara. Bazı fotoğraflar gördüm, videolar gördüm. Hani kalbi insanın şey oluyor. Çekmek dahi istemedim. Görmeyin zaten. Güzel yani şey olarak detaylı bir şekilde insanlar görsün istiyorlar. Yani bunu bir daha hiçbir millet yaşamasın diye. Şimdi de çok büyük bir uçağın olduğu yere geldim. Bu uçak da çok önemli bir uçak, anlatacağım. O uçak neden önemli? Çünkü dönemin en iyi uçağı olarak biliniyormuş ve özellikle ön ve arka tarafındaki cam alanlarından dolayı çok net bir şekilde yani görselliği alabiliyormuş. Nokta atışı yapabiliyorlarmış. Çıkartmalarda, hava saldırılarında falan bu uçakların benzerleri kullanılmış. Bir şey daha dikkatimi çekti abi. Bakın böyle olmuş. Renklendirilmiş hali. Şehrin %80'i yok olmuş. Taş üstünde kalmamış derler ya. Dostlar ben şimdi müzeden çıktım. Şöyle bir oturdum, soluklanıyorum. Çok etkileyici bir müzeydi. Polonya'da çok halkı çok zorluk çekmiş bir toplum zaten. Hitler'in yaptığı zulmü canlı canlı burada fotoğraflarla falan görüyorsunuz. Onu Krakow'a gittiğimde toplama kampları var. Orada da gösteririm, anlatırım öğrendiklerim çerçevesinde. Bir de insan bu savaşlarda şeyi fark ediyor. Mesela dünyanın dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün parkların ortasında, sokaklarda ya da hep böyle şeyleri vardır, heykeli vardır, büstü vardır. Neden asrın lideri dendiğini insan daha iyi anlıyor. Mesela benim bir Yeni Zelanda videom var. Onun da kartını bırakırım, izleyin orada. Gerçekten hani liderin, devrimcinin, bir askeri dehanın dünyada saygı görmesi bambaşka bir şey. Bir de işte Hitler gibi bir adamın tarihte adını dahi duymak istemeyen toplumların olması başka bir şey. O yüzden gerçekten hani liderliğin, dehanın ne demek olduğunu dünyayı gezdikçe Mustafa Kemal'in ne kadar önemli, o yüzyılın ne kadar önünde olduğunu çok net bir şekilde insan anlıyor. Kendisini de sonsuz şükranlarla anmak istedim. Ne zaman böyle yerleri gezsem hep aklıma gelir. İyi ki başımıza gelen en büyük şans olmuş. Onun sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Şimdi fark etmişsinizdir, biraz yoruldum, acıktım da. Yavaş yavaş bugünü artık şey yapalım. Yeme içme kısmına geçebiliriz. Hadi gidip bir yerlerde bir şey yiyelim. Şimdi şöyle plazaların arasında bir yere geldim. Böyle bir yere geldim işte. Şurada çok iyi sushi yapıyorlarmış. İnanılmaz yüksek puanı var. Oraya doğru ilerliyorum. Bir de size bir şey daha söyleyeyim gençler. İnanılmaz bir sushi kültürü var bu ülkede. Sushi yazınca her mahallede bir restoran var. Ama bu kadar denize az bir kıyısı olan ülke nasıl oluyor da bu kadar çok somon tüketiyor? Sebebi belli. Norveç'ten geliyormuş ve oldukça da uygunmuş. Gelmişken tadalım bakalım. Düşünün, ülkenin en böyle finans merkezinin ortasında şöyle ciks bir mekanda, bakın. Oldukça kaliteli, lüks bir yer. Çok yorumu vardı buranın. Oturdum abi. Şöyle bir tabak söyledim. Bir kadeh de şarap, beyaz şarap söyledim. Arjantin, özlemişiz. Yani şu şarap 20 zloty. Şunların hepsini de toplasanız 100 zloty değil. Ama bunu Türkiye'de yesem o kadar çok para öderim ki biliyorsunuzdur.
balık yani deniz mahsulleri özellikle somon falan çok pahalı. Hele sushi'ler yenecek şekilde değil fiyat olarak. Ama bu ülkelerde inanılmaz bir sushi kültürü var dedim ya. Kendileri de üretiyorlarmış bu arada, az önce sordum. Hani Polonya'ya gelirseniz sadece Google Maps'e sushi yazın, göreceksiniz ne demek istediğimi. Günün en artık yemek olarak dolu geçeceğini umduğum öğünü başlasın. Wasabi. Sırf bunu bir kere daha yiyip yaşamak için Japonya'ya gitmek istiyorum abi. Daha önceden gitmiştim ama YouTube'um yoktu o zamanlar doğru düzgün. Şimdi gidersem her şeyi çekerim ve daha bilgili giderim en azından. O zaman çocukça gitmiştik hiç. Cepte de para yoktu. Olsun. Somon parlıyor ya. Harika. Bu ne? Zencefil. Aslında bu turşu gibi değil ama turşu diyenler oluyor, internette okuyorum. Böyle ağzındaki o tadı tazelemesi için yemek gerekiyor, doymak için değil. Afiyet olsun bana valla. Bugün çok çalıştım, hak ettim. Burada gezmesi o kadar keyifli ki bakın. Az önce şu Lime'dan bizim Martı gibi önceki bölümlerde de anlatmıştım. Scooter'ı kiraladım. Elektrikli neyse işte onu. Şu bisiklet yollarından yaklaşık normalde yürüseydim 45 dakikalık bir mesafe vardı. Ama yürümek yerine bunu kullandım. 15-20 zloty verdim. Biraz pahalı ama böyle tatile geldiğinizde nefes alarak seyahat etmek istiyorsanız çok keyifli. Zaten buralarda bu kültür ve bisiklet kültürü de oturduğu için rahatça gidebiliyorsunuz. Buraya gelme amacım da işte şu nehir. Akşamüstü buradayız. Kıyıya geldiğinizde işte şurada bir olimpiyat statları var. Aslında karşı tarafta da gezilecek yerler var ama çok güvenli olmadığını duymuştum. Tam emin olamadım. Böyle kordon kısmında insanlar yürüyorlar. Bir yanda da şuradaki mekanlarda oturup bir şeyler içebiliyorsunuz. Birazdan ben de oraya doğru geçerim. Hava şu an çiçek gibi oldu. Yine Mert'le buluştuk. Abi dedi bir yemek yiyelim dedi. Dedim ben tokum. Şuraya bakın arkadaşlar. Sahilde geldiğimiz neydi abi buranın ismi şu. Şöyle mi geçiyor? Batı yakası. Zahodni Brzeg. Batı yakası demek mi? Evet. Batı kıyısı yerler. Ama mutfağa bakın, içeride kıymalı pide vardı ya. Önümde yapıyorlar, sucuklu mu diye, kıymalı mıydı? O yüzden bizim oraların mutfağından Köftemiz da var. de var. Buraya gelen aç kalmaz ya. Ama biz bunu şu an atıştırmalık yiyeceğiz, yine devamı geldi. Asıl olayımız bu akşam beraber gece pazarına gitmek. Zaten önceki bölümde anlatmıştım. Mert burada yaşıyor yıllardır. Buradaki en kral şu an rehberimiz. Her türlü soruyu ona soracağız. Az önce Mert'le beraber sahilde biraz yürüdük ama çok sinek vardı. Ortamı da beğenmedik. Yani bizim hayalimiz o değildi. Bizi mutlu etmedi orası. Çünkü eğlenceli ve renkli değil. Artık sineklerden mahvolduk. Şu an Osni Market'e geldik. Burası eski bir tren istasyonu. Varşova'nın ana istasyonuymuş. Günümüzde de arkamdaki gibi böyle yemek tezgahlarının olduğu bir yer olmuş. Şimdi buraya gezeceğiz hep birlikte. Çok canlı. Bugün hafta sonu olduğu için insanlar da buraya gelip yiyorlar, içiyorlar, takılıyorlar. Biz de öyle yapacağız. Ben Avrupa'da böyle food court mantığındaki yerleri çok seviyorum. İster böyle gelip oturuyorsunuz, ister şuradan yemeğinizi alıyorsunuz, içkinizi alıyorsunuz, ister yürüyüş yapıyorsunuz. Burası da onlardan bir tanesi. Böyle enteresan bir şey görürsem yiyeceğim. Hanımlar beyler, işte pikanya. İşte benim olayım. Bunun yerim işte. Mert bunu tadalım ya. Olabilir. Buna hayır denmem. Sakıncalı değilse. Ya, domuz değil tabii canım, danayı yiyeceğiz. Abim buraya tezgah kurmuş. Hadi bakalım. Helva var. Bizim baklavalardan var. Şekerpare var. Her yerde bizim mutfağın örneklerini görebiliyorsun. Şimdi bir tane sipariş verdik pikanya'dan. 45 zloty buradan seçebiliyorsunuz. Orada abi mis gibi yapıyor. Bakın sosis falan da var ama onlar domuz olabilir, güvenmiyorum. O yüzden pikanyayla gideceğiz. Geldi pikanya, 45 zloty verdim. Yani yaklaşık olarak 10 euro. Abi gelmiş şuraya koymuş benim şeyi. Böyle bekliyordu. Hiç haber bile vermediler. Şimdi tadacağım. Bir Brezilya değil pek tabii ki ama pamuk gibi. Güzel bir et.
Şimdi şehir merkezine geldik. Normalde buraya gelmeden önce Varşova'da bir şey yok. Ölü bir yer diyorlardı ama Mert'le gecelere akıyoruz. Biraz da gece hayatını görelim dedik. İnsanlar sokaklarda eğleniyor. Meydanlarda böyle müzikler çalıyor ve takılıyor gençler. Şurada falan sırada bekleyen çok büyük bir kalabalık görüyorsunuz. Orada bir gece kulübü varmış mesela. Buradaki pubları, mekanları birlikte keşfedeceğiz şimdi. Şunu söylüyorum. Şurada meydanda bir müzik etkinliği var. Bildiğiniz dans ediyor insanlar ve sadece meydana girmek için bu gençler sıra bekliyorlar. Şuraya kadar bakın. Ve eğlenmeyi seviyorlar. Çok özgür bir ortam var. Kimse kimseye karışmıyor. Yavaştan gidelim biz de. Burada birkaç tane güzel eğlenebileceğiniz yer var. Mert'le oraya doğru ilerliyoruz. Her yer yani saat şu an 12.30. Tıklım tıklım görüyorsunuz. Gelin bakalım. Hadi size iyi seyirler. Biz de inşallah bir gidip eğlenebilecek yer bulursak size göstermeye çalışırız. Artık alkol kokusu hissetmek istemiyorum ya. Çok fazla alkol kokuyor. İşte o meşhur cadde. Neydi buranın adı? Novi Świat, Yeni Dünya. He, Novi Świat Caddesi miydi? Onların İstiklal Caddesi işte burası. Buradan normalde trafik var. Aa, kapatmışlar trafiği bugün. Hafta sonu kapanıyor demek ki. Mantıklısı o. Benim şansım var. Burada da insanlar işte bu cadde boyunca kafelerde, barlarda akşamları takılıyorlar. Sonra az önce gösterdim o gece kulüplerinin olduğu yere gidiyorlar. Hepsi yürüme mesafesinde. Şunun arka tarafındaydı. Şöyle bir gidelim bakalım ne varmış. İşte buranın tam kalbi Cocktail Bar Max Don Whiskey dedikleri yer. Burada hem kokteyl içiyorsunuz hem sosyalleşiyorsunuz böyle. Birçok kalabalığın başladığı yer burası zaten. Buranın kokteyllerini çok övmüşler ama yer yok gibi. Bir bakacağız. Vallahi oturduk, biraz dinlendik. Günün de yorgunluğu başladı. Hiç gidip gece hayatını yaşayacak halimiz yok. Zaten görüyorsunuz artık her yer sakinleşmeye başladı ama bu caddenin mimarisi benim çok hoşuma gitmişti. Artık buradan ayrılıyorum. Şimdi artık otele gelmek üzereyim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın yolculuk var. O yüzden gidip artık uyumak istiyorum. Yarın trenle çok güzel bir yolculuk yapacağım. Sizinle de sonraki bölümde onu paylaşırım. Sonraki bölümde Polonya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesine yolculuk yaparken birlikte görüşürüz inşallah.